Bugün farklı bir krema hazırladık. Karamelli. Bu kremayı da kakaolu bir kekle birleştirelim dedik ve ortaya nefis bir tarif çıktı. Bu ve bunun gibi garanti tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. İşe önce kremayı hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için önce karamel hazırlamalıyız. Tavaya şekeri döküyoruz. Ocağı kontrollü bir şekilde açıp şekerin erimesini bekliyoruz. Ara sıra bu şekilde sallayabilirsiniz. Bakın şeker bir süre sonra kenarlardan erimeye başladı ve hatta hafif de renk değiştirdi. Bu noktada ocaktan kaldırıp birazcık çeviriyorum. Isının her yere dağılmasını sağlıyorum. Bir süre sonra rengi bu şekilde karamel oluyor. Ama dikkatli olun, şeker çok çabuk yanar. Artık kremayı ekleyebiliriz. Bu aşamada hafif sıçrama olabilir. Krema ilk eklendiğinde şeker sertleşecek, sonra ısının etkisiyle eriyip çok güzel bir kıvam alacak. Bakın içinde hala erimeyen parçalar var. Bu şekilde eze eze erimesini sağlıyoruz. Hiçbir tür kalmadığında ocaktan alıyoruz. Bu şimdi biraz kenarda beklesin. O sırada da kremamızı hazırlayalım. Başka bir tencereye sütü aktarıyoruz. Sonra da nişasta ve un. Topaklanma kalmayana kadar çırpıyoruz. Bu kremada bir yumurtanın sadece sarısını kullanacağız. Son olarak hazırladığımız karameli de aktarıyor ve hepsini güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bunu orta ateşte sürekli karıştırarak pişireceğiz. Rengi ne kadar güzel oldu, bakar mısınız? Kaynamaya başladığında katılaşacaktır. Hemen ocağı kapatıp tereyağını ekliyor ve karıştırıyoruz. Son olarak da tabii ki vanilya. Artık kremayı ılımaya bırakabiliriz. Ilımı aşamasında ara sıra karıştırın ki üzeri kabuk bağlamasın. Kekin yapımına geçmeden önce kalıbı hazırlayalım. Kalıba kek yapışmasını istiyorsak mutlaka çok güzel yağlamak gerekiyor. Aynı şekilde her noktanın da unlanması tabii ki. Ben kakaolu bir kek yapacağım için un yerine kakao kullandım. Un kalıntıları kekin üstünde kötü bir görüntü oluşturabiliyor çünkü. Kalıbı hazır ettikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Artık kek harcını hazırlayabiliriz. Derin bir kaseye şekeri, unu ve kabartma tozunu ekliyoruz. Her tatlıda mutlaka bir fiske tuz. Bu tarifte tereyağı da var ama soğuk tereyağı kullanıyoruz. Ve keki de farklı bir teknikle yapıyoruz. Ama sonuç çok güzel olacak, inanın. Bu şekilde tüm hepsini elimizle kum gibi yapmamız gerekiyor. Bu işlem tabii ki mutfak robotunda da yapılabilir. Bu aşamada artık kakaoyu da ekleyip aynı yöntemle karışmasını sağlıyoruz. Bu bardakta 180 ml süt var. Bu sütün yarısını karışıma ekliyoruz. Bardakta kalan diğer yarısına ise 2 adet yumurta kırıyoruz. Ben sıvı vanilya kullandığım için onu da buraya ekliyorum. Toz vanilya kullanacaksanız unla birlikte de ekleyebilirsiniz. Hepsini çırpalım ki diğer malzemelerle kolay karışsın. Aslında daha büyük bir kap kullansam iyi olacakmış. Şimdi bu harcı önce döktüğümüz sade sütle çırpıyoruz. Sonra da yumurtalı karışımı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Kek harcı hazır. Artık kalıba aktarabiliriz.
170 derecede önceden ısınmış fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişecek. Benim kalıbım 30 santim. Daha küçük bir kalıpta bu süre uzayabilir. O sırada kekin üzerinde kullanacağımız kremayı tekrar çırpıp hazır edelim. Çırpma işlemi kremaların dokusunu gerçekten çok güzelleştiriyor. Bu yüzden bütün kremaları kullanmadan önce çırpmak gerek. Rahat uygulayabilmek için ben kremayı sıkma torbasına aktarıyorum. Ama bu şart değil elbette. Kek de bu sırada pişti ve oda sıcaklığına geldi. Ters çevirip kalıptan çıkarıyoruz. Ben iyi yağlayamamışım, bir taraf hafif yapıştı. Eğer iç kısmında bu şekilde kabarmış yerler varsa bıçakla keserek düzleştirebilirsiniz. Bu tatlıya kahve aroması gerçekten çok yakışıyor. Ilık sütte granül kahveyi çözdürüp keke döküyoruz. Kek sütü gerçekten sünger gibi çekiyor. Şimdi krema ile keki birleştirme zamanı. Üzerine bir spatula yardımıyla düzeltebilirsiniz. Süsleme için ben lotus kreması kullandım. Çikolata sosu da olur, karamel de, ne isterseniz. Sade olarak da tüketebilirsiniz tabii ki. Fındık da çok yakışıyor. İri parçalar halinde fındık kullandım. Dolapta soğuduktan sonra servis ederseniz çok daha iyi olacaktır. Bir dilim kesip dokusunu da göstermeye çalışayım. Benim tatlım tam soğumadığı için kremalı kısım biraz aktı. İyice soğuduktan sonra servis ederseniz çok daha düzgün dilimler elde edebilirsiniz. Görüntüsü ve lezzetiyle yıldızlı tariflerimizden bir tanesi daha. Yoksa siz hala bir nefis kanalına abone olmadınız mı? Çok şey kaçırıyorsunuz. YouTube'un en garanti lezzetlere sahip ve en özenli yemek kanallarından biriyiz. Malzeme listesi pratik olması açısından açıklamalar kısmına da eklendi. Detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.